Merhaba. Bugünkü konumuz ben nasıl tedavi ediyorum? Bir süredir size hasta okulu altında deneyimlerimi aktarıyorum. Özellikle de fibromiyalji üzerine bayağı bir ders yaptık. Postüroloji dersleri yaptık. Sırada migren ve baş ağrı dersleri var. Fibromiyalji konusunda toplumda çok yaygın bir sorun ve çözüm bulunamayan bir sorun olduğu için verdiğim bilgilere bakarak birçoğunuz peki siz nasıl tedavi yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye soruyor. Bunu biraz anlatmaya çalışacağım. Bunu anlatmaya başlamadan ben ne yapıyorum, neyim, birazcık bu okulu niye yapıyorum, o konuda bahsetmek istiyorum. Ben Ege mezunuyum. 90 yılı mezunuyum. O zamandan beri hekim olarak çalışıyorum. Artık 33 yıl oluyor. Bu meslek hayatımın bir bölümünü işte Ege'den mezun oldum. İstanbul'a geldim. Nöroloji ihtisası yaptım. Çalıştım bir süre özel hastanede. En son Alman Hastanesi'nde çalışıyordum. 2004 yılında bir kararla, herkesin şaşkın baktığı bir kararla tamamlayıcı tıbba başladım. Çünkü hep söylerim ben kendi baş ağrımda dahil yaptığım şeylerde bir şeyleri eksik buluyordum, yeterli bulmuyordum. Bir arayış içindeydim. Tamamlayıcı tıp o zamanlar hani birazcık şarlatanlık gibi görülüyordu. Şu günlerde çok yükselen değer oldu ama hatta ben hep söylerim başhekimim bu işleri öğrenmek için istifa etmeye gittiğimde istifamı kabul etmemişti. Bir de sen çok ciddi çalışan bir hekimsin, böyle uyduruk şeylerle uğraşamazsın gibi bir şey söylemişti. Kararımda ısrarcı oldum. Şu anda çok memnunum. Çünkü çok acayip bir dünya açıldı. Bitmez, bitmez, tükenmez. Sürekli çalıştığım, geliştirdiğim, hem yaptığım hem merak ettiğim ve çok beni mutlu eden, dolayısıyla hastalarımı da mutlu eden bir dünya. Bu gelişimin sonucunda bu okullar çıktı. Ee, Önce nöral terapi, akupunkturla başladım. Şu anda birçok tamamlayıcı tıp yöntemiyle ilgili e, eğitim aldım. Sadece eğitim almakla kalmayıp üzerine çok düşündüm, çalıştım ve bu hastalıkları nasıl çözerim? Ben bu hastaları çözerken ki migren de fibromiyalji de çağımızın çözülmeyen hastalıkları. Bunları çözerken nasıl kullanabilirim üzerine kafa yordum. Bütün kullandığım yöntemleri birazcık daha farklı modifiye ederek kullanıyorum. Hatta içlerinden kendi geliştirdiğim yöntemler de çıktı. Benim tedavim aslında bütün bunları içeriyor. Peki bu okulları niye yapıyorum? Bu okulları yapmamın amacı sizi bilinçlendirmek. Sosyal medya, mecburen sosyal medyayı kullanmak zorundayım. Çünkü kullandığım ve bulunduğum alan ilaç dışı tıp. İlaç dışı tıp ne yazık ki akademiyada çok yer edinemiyor. Sistemin içinde yer edinemiyor. O yüzden de tıp fakültesinde öğrenci yetiştiremiyorum. Bulunduğum tamamlayıcı tıp alanları var. Hatta dernek yöneti akupunktur ve tamamlayıcı tıp derneği yönetimindeyim. Her hafta orada da ücretsiz webinarlar yapıyoruz. Kongrelerde gidip her zaman deneyimlerimi paylaşıyorum. Ama yetmiyor tabii ki. Önemli olan hastalara ulaşmak, hastaların bilinçli olması diye düşündüm. Ve size dersler halinde ne oluyor, nasıl oluyor, neden oluyor ve nasıl çözülür? Kullanılan araç ne olabilir? Anlatıyorum. Temelindeki amaç hastalığın nedenini aslında migren ve fibromiyalji nedeni bilinmeyen hastalıklar gibi kabul edilse de konvansiyonel tıpta özellikle günümüzde ben nedenlerini bulup çözüyorum ve nedenlerini de tek tek sizle paylaşıyorum. Zaten sizde de karşılık buluyor. Çünkü sizin yaşadıklarınızla ilişkili hastalıklarınız, sizin yapınızla ilişkili cevaplar da sizden geliyor. Ben hastayı dinleyerek hastanın bütün hayat hikayesi, başına gelenler, hastalıkların oluşmasının oradaki kronolojik ilişkisi, zaman ilişkisi ve bağlantılar üzerinden çalışıyorum. Ve o nedenle de beni takip edenlere hastalıklarını anlamak, kendilerini anlamak için çok faydası oluyor. Ben
kendi olarak kendi çalışmamda çok bir anlamda butik çalışma diyebiliriz. Çok yönlü çalıştığım için hastayı çözerken tek tek çalışıyorum. Yardımcı kullanmıyorum, asistan kullanmıyorum ve hastaya bütünüyle kendim hakim olmak istiyorum. O nedenle de alabileceğim hasta ve tedavi edebileceğim hasta çok sınırlı. Bu videoları yapmamın amacı sizin bana ulaşmanız değil, sizin doğru bilgiye ulaşmanız, sağlıklı ve bilinçli sağlıklı olmak için bilinçli bir anlamda sağlık tüketicisi olmanız. Çünkü ben bu alanda 33 yıla yakındır bulunduğum için bir şeyi görüyorum. Bir yerinden baktığında hastanın bir noktasındaki iyileştirici etkiye inanarak buradan hastayı tedavi ettiğini düşünebiliyor meslektaşlarım. E, Yani etkileri oluyor, olmuyor değil ama amaç uzun vadeli sağlık. Hatta ben bir kongredeki meslektaşlarıma bir kongrede şunu söylemiştim. Yani posturoloji konusunda bir kongreydi. Posturolojiyi bu şekilde öğrenmek durumundasınız. Bu şekilde kullanırsanız hastalarınıza yardımcı olursunuz. Bu derinlikte kullanmazsanız e, yani birazcık şov gibi olur. Günü kurtarırsınız. Belli bir süre etkisi olur. Geri döner. Geri dönecek bir şeyi hastaya yapmamak lazım diye anlatmıştım. Çünkü ağrı kesici alsın 2 saatte rahatlasın. Yani 2 ay rahatlayacağı bir şeyi yapmayalım. Yani sonuçta çünkü özellikle benim çalıştığım alan hastaları kronik ağrı çeken kişi mutsuzdur, umutsuzdur ve çaresizdir. Ve o çaresizlikle maddi olanakları çok iyi olabilir ama duygu ve enerjisi kalmamıştır. İyileşme umudu çok fakirdir. Bu fakir umudu kullanmamak gerekiyor, bitirmemek gerekiyor. O nedenle de size bütün mekanizmayı anlatıyorum. Anlayın ve karşınızdaki ulaşacağınız, sizin yardım talep edeceğiniz kişinin orada nereye ne kadar dokunabileceğini bilin. Ee, Bu şekilde de umudunuzu kaybetmezsiniz. Diğer yanı da var, önemli bir yanı tabii ki. Ülkemizin ekonomik koşullarını düşünürsek tamamlayıcı tıp unsurları ne yazık ki devlet olanakları ve işte sağlık hizmeti içinde karşılanamıyor. Böyle olunca da özel anlamda maddi olanaklarınızı da seferber ediyorsunuz. Burada bir maddi manevi tükeniş olabiliyor. O nedenle benim okullarımı dinlemenizi öneriyorum. Dinleyin. Gerçekten anlamadığınız yerde sorun. Hiç önemli değil. Yani hemen olmasa bile ki genelde hemen kısa vadede dönüyorum. Her zaman cevap veririm. Her zaman sorunuzda ne olabilir, ne yapılabilir bilgi veririm size. Burada yani ben kendi yaptığımı çok anlatmak istemiyordum ama aslında sizler biliyorsunuz yaptığım tedaviler, nedenler, sonuçlar birçok şeyi anlatırken farkı söylüyorum. Yani kendi yaptıklarımı da söylemiş oluyorum. Ama yine de merak edenler için bugün kısa bir özet geçeceğim fibromiyalji hasta okullarını bitirmeden. Daha sonrasında da bir ders daha yapacağım. O derste de mevcut bütün yapılan tedavilerin ne kadar etkisi olur, nerede etkisi olur, ne olur? Bazı önerilere neden kulak asmayın, kendinizi o konularda zorlamayın. Belli şeylerde beklentiniz ne olmalı? Onlar üzerine bir ders daha yapacağım. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben öncelikle hasta garip geliyor hastalarıma. Bana ulaşıp bir şekilde asistanımla görüşüyorlar. O da diyor ki doktor hanım görüşmeden randevu veremem. Randevuları o veriyor diyor. Şimdi 33 yıllık bir hekim randevuları kendisi veriyor. Hastalarımdan görüyorum ben. İlk garip gelmişti. Sonra sizinle görüşünce anladık diyorlar. Şimdi ben öncelikle hasta bana ulaştığında ben hastaya dönüyorum. Uygun bir zamanda mesai saatleri dışında oluyor genelde hastaya dönüyorum. Ulaşıyorum. Derdi nedir onu öğreniyorum önce. Beraberinde nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor? Bu tür sorular soruyorum. Neden soruyorum? Belli kriterlerim var. Bir,
Öncelikle zamanım ve bakabileceğim hasta sınırlı olduğu için çok şey denemiş. Ona rağmen artık umudu dibe vurmuş derler ya, umudu tükenmiş bir hasta profiliyle çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü e, daha basit şeylerle, daha basit bir yaklaşımla çözülebilecek olanlar diğer meslektaşlarımdan faydalansınlar. Bana gerçekten artık hep bana söylenen sözdür, son çare. Son çare doktoru olmayı tercih ediyorum. Tabii ki bu benim vicdanımla ilişkili, bilgimle ilişkili, aklımla ilişkili. Neden? Çünkü ben en zor vakaları alıyorum. Zor vakalar benim yıllar içinde her zaman beni zorladı. Çözemediğim vakada niye çözemedim diye daha farklı eğitim alayım, daha farklı düşüneyim, daha farklı bakayım, daha farklı araç geliştireyim diye birçok eğitimi almama benim bu vakalarım neden oldu. Yani 100 vakanın 99'unda iyi sonuç alıp bir tanesinde takılınca uykum kaçıyor. Düşünüyorum. Burada niye işlemiyor? Nerede eksik yapıyorum? Nereden çözebilirim diye düşünüyorum. Benim mesleki olarak da ben size hizmet ediyorum. Bana gelen hastaya, hasta da bana hizmet ediyor. Benim mesleki kaliteme, mesleki yükselmeme yardımcı oluyor bu anlamda. Bu tabii ki akademik bir yükselme değil, benim kendi içimdeki kendi vicdanım ve kendi aklımla olan bir yükselme. Benim mutluluğum, keyfim vaka çözmek. Ee, Zaten çözmeyi çok severim. Matematikçiydim. Çok severdim matematik çözmeyi. Doktor oldum. Şimdi hastaları problem gibi çözmeyi çok seviyorum. Şimdi birinci kriter bu. Ama aslında en önemli kriterlerden birisi de hastanın konumu, maddi koşulları, sürdürülebilirliği. Yani illa gelelim bir muayeneye diyor hasta mesela. Kabul etmiyorum. Yani bir mesela diş filmini isterim. Dişler vücuttaki olumsuz bozucu alan diye anlattım ya, olumsuz uyaran ve hastalık kaynaklarından birisidir. Hastayı bütüncül olabildiğince en iyi sağlığına kavuşturmak, uzun vadeli sağlığına kavuşturmak istiyorsanız dişlerle ilgili altyapı sorunlarına bakmanız gerekiyor. O nedenle de mesela hastanın diş tedavileri de benim tedavim kapsamındadır. E, O nedenle onlarda yani hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü belli bir profesyonellik istiyor. Benimle hiç ilgili değil. Sadece ben bu dişlerdeki problemleri çözebilecek profesyonellere yönlendirmekte aracılık yapıyorum. Bu aracılığı yaparken de hani ben ticari bir şey hiçbir zaman yok. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bunu yaparken de yani genelde hoca düzeyinde mesleğinde iyi olan diş profesyonelleriyle çalıştığım için zaten en basitinden bile dişlerde bir altyapıdaki problemleri çözmeye kalktığınızda bayağı masraflı bir iş. Diş işi bayağı masraflı bir iş. Ben bütüncül ve temiz iş seviyorum bir anlamda. O nedenle de yani çünkü diğer türlü hasta bana gelir, ben 2 seans yaptım, 3 seans yaptım, dişin kökünde lezyonu var, iltihabı var, protezi kaplaması yanlış yapılmış, diş sıkma aparatına ihtiyacı fibromiyalji hastaları için mutlaka oluyor. Var. Bunların hepsi bir mali yük getiriyor. Benim yaptıklarım onları tamamlamazsam geri döner. Özellikle postürolojide anlattığım gibi yani bruksizm tedavisi diş sıkma aparatı yapmak değildir. Altyapıyla da çalışmak gerekir. Ağızdaki oklüzyon dediğimiz protezleri de değiştirmek gerekiyor. 3 yıl önce, 2 yıl önce de yaptırmış olabiliyor bu protezleri. Bütün bunlar devreye girince benimle ilgili değil ama tedavinin bütününün bir maliyeti oluyor. O bütünlüğü sürdüremeyecek koşulda olan bir hastayı kabul etmiyorum. Yani bu hastayla görüşüyorum, belli bir zaman ayırıyorum, filmini istiyorum, filmini görüyorum. Olabilecek ne kadar masraf çıkabilir filmde bir öngörüde bulunuyorum yaklaşık olarak. Bir portreyi çıkarıyorum. Bazen bu mali portre oluyor, bazen zaman portresi oluyor. Hastanın gelip gitme koşulları uymayacak oluyor. Yani şehir dışında oluyor, ülke dışında oluyor. Bu durumda hani bir kere iki kere gelsin hastayı kabul etmiyorum.
Baştan bunlar için hasta bana hiç gelmeden karşılıksız bir çalışma yapıyorum, ön çalışma yapıyorum. Artı bazen son yıllarda homeopati ile ilgili çok çalışıyorum. Bazen hasta İstanbul'da da olabiliyor. Bazen o hastalarda hiçbir zaman şey olamayacak, mali boyutu çok düşük olan online homeopati çalışması öneriyorum. Hasta ne olur ben geleyim diyor. Yok diyorum, sen gelme. Sen gelme, çünkü hani bir kere gelmek, iki kere gelmek, onun mali benim işte bir seans ücretimi karşılamak, senin boşuna vereceğin bir şey o. Ha, boşuna değil ama yani bütünde çok yol kat etmez. Bunun için kendini zorlama. Çünkü ne bileyim çok düşük bir maaşla çalışan bir devlet memuru. Yani çoluğu var, çocuğu var. Ben bunların hepsine dikkat ediyorum. Veya öyle bir koşulu var ki gelip gitmesi, onun gelip gitme koşullarını sağlaması çok zor, sürdüremeyecek. O zaman da aynı şeyi söylüyorum. Yani bir kere de bitirecek mucize yok sonuçta. O zaman diyorum ki yani bunu sürdüremezsin. Bir kere gelmek anlamlı değil. Böyle çalışmalar yapıyorum, sizin anlayacağınız. Yani aslında orada ben hastanın bütünü için en doğru, en uygun tedaviyi bulmaya çalışıyorum. En uygun olanağı bulmaya çalışıyorum. Bana başvuranların içinde, ulaşanların biçin içinde, bazen de bulunduğu alanda, bulunduğu yerdeki bir tedavi seçeneklerinde, ben kimseyi önermem, refer olmam, ama kendi bulduğu tedavi seçenekleri içinde ona bu tedaviden alabileceği ve ona yapabileceği beklentisinin ne olması bilgisini verip orada yönlendirmede destek oluyorum. Bunlar nasıl hasta okulunu ücretsiz yapıyorum? Bütün bu çalışmalar benim işimi yaparken ki kendi etik ve kendi ahlakımla ilişkili ve mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bir şekilde diyelim ki telefonla konuştuk, ön görüşmemizi yaptık, şikayetlerini dinledik ve hasta bana gelip gidebilecek koşulları uygun, diş röntgenine de baktık, koşulları uygun ve tedaviye başlayacağız. İlk tedaviye geldiğinde zaten telefonla görüşmede bayağı bir şikayetlerini öğrenmiş oluyorum. Ondan sonra benim için gerekli bilgiler noktasında bir çalışma yapıyoruz bana geldiğinde ve muayenem benim aslında, hem ölçerim, hem muayene ederim, hem tedavi ederim. Muayene ve tedavime posturolojiyle başlıyorum. Posturoloji okulunda anlattığım gibi bir insanın vücudu 3-4 santim kaymışsa, tepeden tırnağa bir kayma oluyor, organlar da kayıyor, beyin de etkileniyor, bütün kaslar etkileniyor ve bir vücutta bizim bildiğimiz hani kablo gibi sinirler dışında o fasyalar dediğimiz bütün vücudu ince et kasları, organları saran ince bir zar var. Fasyalarda falan bir bilgi akışı var. Bu akış bozuluyor. Zaten fibromiyajide özellikle bu akış bozulur ve o yüzden de garip, bir orası ağrır, bir orası ağrır, garip ağrılarının altındaki önemli etkenlerden birisidir. Ve postürolojiyi düzeltmekle başlıyorum. Ölçüyorum, değerlendiriyorum. Hastadaki o yamukluğu görüyoruz hastayla birlikte. Öncelikli olarak da postüroloji derslerinde anlattığım için diş çene kompleksi ne kadar beyindeki çalışmayı etkiliyor, onu ölçüyoruz. Onunla ilgili de işte auricula kullanıyorum. Kulaktan belli noktalar bunlar. Fransız ekolü postüroloji, Michel Marignan'dan öğrendiğim teknik. Ondan sonra beraberinde bir de diş sıkmayla ilgili, diş sıkmayı onu da anlattım okulda. Amigdala düzeyinden bir çalışma yapıyorum. Bayağı başarılı oluyor hastalarımda. Bu çalışmayı yapıyorum. Travmaların yerini konuşmuştuk. Travmalar da şey yapabiliyordu. Belirgin bir şekilde az veya çok gibi görünen, hayatında çok belirgin olmasa da travmalar oluyor. Uygun bir şekilde zaten amigdala transfer tekniğinde bir terapi gibi veya farklı tekniklerdeki gibi travmayı yaşamadan bilinçsiz beyinde bir çalışma. Bu çalışmayı yapıyoruz. Bazen bir diş sıkma çalışması yaparken direkt atalarına kadar giden bir travmaya gidebiliyoruz. Ne olduğunu ne hasta biliyor ne ben biliyorum. Zaten bilmek bilinçli beyinli olan bir çalışma, gerek yok. Kısa sürede böyle bir çalışmayla vücutta, bütün vücutta bir rahatlama ve bir iyileşme sürecini başlatmış oluyoruz. Fibromiyajide bu kadarı yeter mi? Yetmez.
Tabii ki aynı seans içinde inflamasyon protokolü olmazsa olmaz. Başlı başına ders yapmıştım. Bütün vücutta bir inflamasyon oluyor fibromiyajide. Bununla ilgili olarak da nöral terapi kullanıyorum. Kulakta auricular medicine dediğimiz kulaktaki kulak sınırında bütün organların yansıması vardır. Olumsuz sinyallerinin yansıması, bozucu alan dediğimiz şeyleri kulaktan da düzeltiyorum. Ayrıca vücut akupunkturu olarak da kullanılabilecek. Vücutta belli benim kendi protokolümün içinde belli enjeksiyonlu akupunktur iğnesiyle dokunduğum şeyler var. Bu çalışmayı yapıyorum. Bu bir inflamasyon protokolü. Akupunktur nöral terapi deneyimleriniz olmuştur. O kadar çok enjeksiyon veya iğne yapmıyorum. Zor değil, çok az iğneyle yapıyorum bunu. Ondan sonra ne yapıyorum? Belli bir organla ilgili problemi, eklem ağrısı mı çok fazla, bağırsak sindirim sistemi mi, tiroid mi, yoksa kadınlarda çok fibromiyalji oluyor, işte adetle ilgili sorunları mı var, menopoza mı girdi ve benzeri problemlerini hem onlarla ilgili ağırlıklı terapiyi kulak vücudun kontrol paneli gibi kullanıyorum. Hem o arada onun bilgilerini alıyorum ve hasta çıkarken de homeopatik tedavisine bir anlamda başlıyorum. Ama homeopatiyle ilgilenen birileri dinleyebilir. Klasik bir homeopati başlamıyorum. Çünkü her seansta o hasta çok farklı bir düzeyde değişiyor. Öncelikli destekleyici anlamda düşük potanste organ remedileri başlıyorum. Hastanın neye ihtiyacı varsa onu desteklemek amaçlı. E, Bu şekilde birkaç seanstan sonra ortalama 3 seans gibi sürebilir bu. Birkaç seanstan sonra orada zaten elimde diş röntgeni oluyor. Hastayı belli bir düzeye taşıyıp ağrısını, yaşam enerjisini, sıkıntılarını belli bir noktaya taşıdığında diş tedavisine başlıyorum. Çünkü dişlerde de çok olumsuz bozucu alan uyarı odakları oluyor. Öncesinde başlamıyorum. Bazen hastalar diyor ki size gelmeden diş tedavisi yaptırıp gelelim. Hayır, öncesinde başlamıyorum. Bunun birkaç nedeni var. En önemli nedeni diş tedavisi olurken diş tedavisi nahoş bir işlem ama aynı zamanda da sisteme bir dokunuyor. Yani biz invaziv deriz tıpta, bir zarar veriyor. Kesiyor, biçiyor, oyuyor, ağzınızı açık tutuyorsunuz. O çene eklemi zaten sıkıntılı, vücutla ilişkisini daha önce anlattım. Yani zorlayıcı bir şey. O yüzden de hastayı iyilik anlamında belli bir düzeye taşımadan o zorlayıcı tedaviye başlamak istemiyorum. Hasta belli bir sağlık düzeyine gelip artık diş tedavisini tolere edebilir düzeye geldiğinde diş tedavisine başlıyorum. Diş tedavisini uygularken de öncelikli olarak e, en gerekli ve belli bir strateji de oluyor. O belli strateji, o yüzden de yani bu kendimden bahsetmiştim başlarken yaklaşık yani 18-19. yılıma girdim tamamlayıcı tıpta. Bu dönemin hepsi dişleri öğrenmekle geçti. Diş profesyonelleriyle vaka tartışmakla bu alanla ilgili gerçekten de çok fazla bilgi edinmek durumunda kaldım. Çünkü hastalarımı korumak adına, hastalarıma doğru tedavi yaptırmak adına yönlendirdim. İş profesyonelleri hastalarıma zarar mı verecek de ben koruyacağım? Hayır. Şimdi herkes kendi alanından bakıyor ya. O hastanın bütününü ben biliyorum. Ne zaman neye ihtiyacı olacak? Hangi aşamada hangi diş tedavisi olacak? Ama diş tedavinin kendi içinde de kuralları, olabilirleri, olamayan yönleri var. O yüzden de diş çene kompleksini çok hakim olmam gerekiyor. Elimle yapamasam da pratik olarak. O yüzden de ne zaman neyi yaptıracağım, hangi aşamada yaptıracağım. Bu arada hastanın genel klinik ve genel durumunu da gözeterek aralarda o tedaviyi yönetiyorum. Aralarda gerekirse ben biraz sistemi resetleyip tekrar devreye giriyorum. Hastayı belli bir noktada ağız çene diş çene kompleksini de belli bir noktaya getirdikten sonra tekrar postürünü tekrar ayarlayıp düzenliyorum en son olarak ve bundan sonra hastayı homeopatik olarak takibe alıyorum. Çünkü mümkün olduğu kadar hani hem maddi hem manevi hem zaman olarak her şeyimiz kısıtlı.
mümkün olduğu kadar online tedavi ve uzaktan da homeopatik tedaviyle takip etmek. Çünkü altyapıdaki birçok şeyi elden geçirmiş oluyoruz. Hastanın uzun vade sağlığı için çok olumlu oluyor. Şimdi biraz karmaşık gibi oldu. Çok yöntemi birlikte kullanıyorum çünkü. Şey gibi hani işine hakim güzel anlatıyorum. İçinizden bazıları diyecek ki ben böyle bir tedaviye ulaşamam ki. Birçok nedenden ulaşamazsınız. Bunu anlatmamın nedeni e, izleyip nasıl gitsem mi, tedavi ettirsem mi diye düşünenlerin aklında bir fikir olsun. İkincisi de yani gerçekten de bu kadar bilgi, bu kadar tedaviyle ilgili bilgi nereden çıkıyor? Size bu hasta okulları nereden, nasıl yapıyorum? Bu konu hakkında fikriniz olsun istiyorum. Benim size yapacağım, önereceğim şey bir tedavi alırken fibromiyalji konusunda posturoloji önemli bir ayak, uzun vade sonuç için. Diş çene kompleksi önemli bir ayak. Vücudun inflamasyonunun azaltılması önemli bir ayak. Bir de travmalarımız önemli bir ayak. Bunların hepsi birlikte seyrederse oluyor. Şimdi bütün bunları anlattığımda ne fizik egzersizler var burada farkındaysanız ne de onu yemeyin, bu vitamin, bu minerali kullanın gibi bilgiler var. Bunları yapıyor muyum? Hayır. Tabii ki hasta belli bir düzeye geldiğinde yürüyüşünü yapsın. Eğer gerçekten şey düzeydeyse onun felsefesiyle yapabilecekse güzel bir yoga yapabilir, ilgisi varsa pilates de yapabilir ama tedavi için değil. Belli bir aşamaya geldiğinde daha sağlıklı, daha iyi yaşamak için devam edebilir. Çünkü fibromiyaljik bir altyapıdır. Ben veya başka birisi ne kadar tedavisi yaparsak yapalım, sistem yine de mutlaka sıfırlanmaz. Böyle bir şey yok zaten. Yani hiçbir tedavide böyle bir şey yok. Eğer daha sağlıklı beslenir, birazcık da yapabilecek düzeye ve daha sağlık seviyeniz o noktaya geldiğinde egzersizlerinizi yaparsanız daha sağlıklı yaşamınıza devam edersiniz. Ama altyapıda bu tür çalışmalar yapıldıktan sonra. Onun dışındaki birçok tedavi yöntemini daha ayrıntılarını gelecek derste konuşacağız, gelecek videoda konuşacağız. Ama diğer birçok tedavi yöntemini, bunların hepsi de benim tedavimin içinde var aslında. Bir kısmı yok. Alabilirsiniz, bu hizmetleri alabilirsiniz. Bunlardan bir kısmı faydalanırsınız. Uyarmak istediğim şey sonrasında yine şikayetlerimiz devam ederse ümitsizliğe kapılmamak. Yani bu işin yapılabilir noktaları var. Sistemi çok derin uğraşmak gerekiyor. Çok üzerinde çok o tedavi yöntemlerinin üzerinde çok emek harcamış olmak gerekiyor. Bir fibromiyalji hastasını belli bir düzeye taşıyabilmek için sağlık anlamında. Bunları bilirseniz ümitsizliğiniz olmaz. Olabilir yanları var, bunu bilirsiniz. Ve bazen tüm olanaklarınızı, tüm ümidinizi, umudunuzu yatırarak tedavilere giriyorsunuz. Beklentileriniz birazcık daha düşük olursa aslında o tedaviden daha da fazla faydalanırsınız. Çünkü beklentiyi ne kadar yüksek tutarsanız faydalanma şeyiniz o kadar düşük olur. Çünkü fibromiyalji e, bir hayat biçimi gibi bir yanıyla da ve ben şunu da biliyorum. Benim videolarımı izleyip bana gelemeyen çok hasta var. Sadece farkındalıkları artıp kendilerinin anlaşılır olduğunu ve bu işin çözülür olduğunu bilmek bile o insanların çok ciddi düzeyde iyileşmesine yardımcı oluyor. Bu bir şey değil yani bu bir plasebo efekt mi? Plasebo efekt %35 kadar olur. %30-35 kadardır. Çok daha ötesinde olabiliyor. Böyle çok geri dönüş aldım. Bu geri dönüşler de ve kendi vicdanım da beni bu hasta okullarını ve bu bilgilerimi paylaşmayı, bu videoları yapmaya yönlendirdi. Umarım faydalı oluyordur. Gelecek derste birazcık daha olabilecek tedaviler ve kendi kendimize neler yapabiliriz, onları konuşacağız.